YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde ızgara lezzetinde çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu nefis tavuk ızgaranın yapımını göreceğiz. Nasıl yapmışım? Buyurun yapımını görelim. Burada 3 parça tavuk göğsü var. Onu güzelce dilimleyelim. Gösterdiğim şekilde hemen pratik dilimliyoruz. Dilerseniz böyle üzerine kesikler atabilirsiniz. Daha kolay pişmesi için. Fakat hiç gerek yok. Zaten çok kolay, çok yumuşak bir et hazırlayacağız. Bu yaptığım tarifle emin olun lüks restoranlarda bile bu lezzeti bulamazsınız. Emin olabilirsiniz. Bir defa denerseniz bu tarifi her zaman yapmak isteyeceğinizden eminim. Evet, pratik bir şekilde dilimledik. Gördüğünüz gibi hemen kolay. Üç diş de sarımsak kullanacağım tarifimde. Sarımsakları şöyle hemen dövebilirsiniz veya bu şekilde rendeleyebilirsiniz. Sarımsağını çok az kullanalım. Sadece kokusu gelecek kadar. 3 tane yeterli. Kekik kullanıyorum. Karabiber, yarım çay kaşığından az. Kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı ve tuzunu kullandık. Baharatların miktarları size bağlı. 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt kullandım. Şöyle biraz biberiye, 1 tutam kadar. 3-4 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı kullandım. Güzelce karıştıralım. Marinesini hiç bekletmeden hemen pişirebilirsiniz. Şöyle her tarafına sosa bulayalım. Önce teker teker buladım ki her tarafına güzelce sos bulaşsın. Daha sonra karıştırabilirsiniz. Bu tarifte ister bekletin ister bekletmeyin. Muhteşem bir lezzet ortaya çıkacaktır. Ben hemen yapım aşamasına geçeceğim. Pişirmeye başlayacağım. Şöyle biraz da limon sıktım, karıştırdım. Döküm tava kullandım. Teflon tavada kullanabilirsiniz. Fark etmez. Çok hafif yağladım. Tavanın çok iyice ısınması gerekiyor. İyi bir sonuç alabilmeniz için. İyice ısınmış olan tavaya tavukları düzgün bir şekilde yerleştirelim. Tavadan kolay ayrıldığı zaman yönünü değiştirelim. Şöyle 3 dakika daha pişirelim. Tavadan kolay ayrıldıktan sonra 3 dakika daha yönünü değiştirerek pişiriyoruz. İyice damgalansın. Bakınız damgalandı. Diğer yüzünü de aynı şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Eğer etler tavadan ayrılmıyorsa pişmemiş demektir. Fazla zorlamanıza gerek yok.
Hangi tabağı kullanacaksak onu güzelce ısıtalım. Soğuk tabağa bırakırsanız etleriniz sertleşir. Hafif etin buğusuyla kesme tahtamı güzelce ısıttım. Veya tabağınızı ısıtabilirsiniz. Soğuk tabağa bırakmayalım. Ben bu şekilde iyice ısıttıktan sonra tavukları kesme tahtasının üzerine aldım. Diğer tavukları da aynı yöntemle pişirmeye başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel damgalandı. Diğer yüzünü de aynı şekilde damgalandıktan sonra 3 dakika kadar daha yönünü değiştirerek pişiriyoruz. Evet. Diğer son tavukları da pişirdikten sonra sunumumuzu yapabilirsiniz. Buraya kadar da izliyorsanız ve tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. Evet, sıcak taşımızın üzerine alıyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten içi sulu sulu, lezzetini içine hapsetmiş son derece lezzetli bir tavuk tarifi paylaştım. Aynı zamanda da çok kolay. Zaten tavuk göğsü kolay bulunabilen bir besin kaynağı. Hemen evinizde bunu güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Misafirlerinize veya çocuklarınızla afiyetle tüketebilirsiniz. Evet, bu şekilde sunum yapmak istedim. Pilavla beraber gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, izlediğiniz için de teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.